Arkadaşlar bunun adı karnaval bitkisi. Bunu yağmur yağdığında bu şekilde şemsiye olarak kullanıyorlarmış. Can I get one water please? Yeah, get water. Give me water please. Oradan kalan üstünde çekim yapıyor. Evet, şimdi şelaleye giderken yolda böyle bir bahçe gördüm. Size göstermiş olduğum ağacın daha böyle değişik türü var burada. Rehberimiz diyor ki bu ağaç Jurassic Park filminde gösterildi diyor. Evet arkadaşlar, dağa tırmanmaya devam ediyorum motosikletimle. Kasaroro Falls'a gidiyorum. Etrafta her yeri doğa harikası. Görüyorsunuz. Aşağıda bir tane daha böyle şelale var. Burada çok sayıda şelale, nehir ne ararsanız var. Doğası harika arkadaşlar. Yol üzerinde lokal insanlar bir şeyler satıyorlar. Onlardan işte meyve, yiyecek alabilirsiniz. Hepsi çok ucuz. Ve çok cana yakın insanlarla sohbet edebilirsiniz onlarla. Gerçekten de nazik insanlar. Tanısın, tanımasın herkes selam veriyor. Ben yabancının, turistin bu kadar sevildiği başka bir ülke daha görmedim. Harika. Evet arkadaşlar, şimdi Pierre Altay'ı ve Mango Ranch'i gezdim, bitirdim. Ardından zamanım vardı. Kasaroro Falls'a doğru gidiyorum. Yolda bu bakkalı gördüm. Bakın burada bir sürü yiyecek pişiriyorlar. Ben burada bir yemek söyledim. Ardından da bu milkshake'i söyledim. Getirdim. Nasıl bir köy alanı. İnsanlar çok cana yakın. Konuştuğumuzda sizle konuşuyorlar. Yani düşünün, şöyle bir köy bakkalında her türlü yiyeceği hazırlayabiliyorlar. Şu mangolu ve çilekli milkshake'i bana hazırladı. Bunun fiyatı 35-40 lira. O ısmarladığım yemeğin fiyatı 40 lira civarında. Herhalde 110-120 lira civarında para vereceğim kendilerine. 2 kilometre sonra Kasaroro Falls denen şelaleye gideceğim. Karşıda horozlar ötüyor. Burada köpekler sizi karşılıyor. Where is the dog? Can I get one water please? Yeah, get water. Give me water please. Do you understand me? Yeah. Evet. Adamların her şeyi eğlenceli ya. Yani bakkal yemek de pişiriyor. Milkshake de yapıyor. Şimdi ben de buradan bir yemek ısmarladım. Bir de milkshake, ne yapayım, yol üzerinde doğrusu bir restoran bulamadım. Buraya geldim. Valla görünüşe göre her şey var. Milkshake, meyve suyu, işte değişik değişik yiyecekler. Şimdi ona açıkladım Müslüman olduğumu. Eğer etleri aynı yerde pişirdilerse yiyemeyeceğimi açıkladım. Benim için yeni bir tava hazırladı. Sadece benim etimi pişirecek orada. Yani domuz etiyle temas etmemiş olacak. Eğer ki yani sordum, bu tavuklarla domuzu aynı yerden pişiriyorsunuz. Evet dedi. Ama dedi sizin için ayrı pişirebilirim dedi. Tamam. Yani o kadar. Yani ben kaç tane ülkeye gittim arkadaşlar. Kimse kandırmaya çalışmıyor. Belki bir tek Karadağ'da birisinden şüphelendim öyle. Aynı yerde pişiriyor musunuz dedim. Hayır dedi ama sanki öyle gibi geldi. Ama bunun dışında Avrupa olsun, Asya olsun hiçbir yerde yalan söylediklerini görmedim bu konuda. Yani inancınıza saygı duyuyorlar. Evet. Şelaleye gidiyorum. Kasaroro olsa burada mola verdim bir şeyler yiyeyim diye. Bir yemek söyledim. Yanında da milkshake söylemiştim ama unutmuşlar. Şimdi bana özel hazırladılar bunu. Mango, çilek karışımı yaptılar. Yemekle birlikte size gösterecektim ama bunu milkshake'i hazırlamayı unutmuşlar. Bakın şunun güzelliğine arkadaşlar. Bu kaç lira? Yani çileklisi 30 lira. Belki ben mango da istedim, karıştırmadan istedim. Bayağı da bir uğraştılar hazırlayacağız diye. Belki benimki de 50 liradır maksimum.
İşte köyde böyle güzellikler yapıyorlar. Yani burası bir bakkal ama aynı zamanda yemek de pişiriyorlar. Her şey satıyor. Kontur yüklüyor, yemek pişiriyor. Evet. Bir tane Filipinli çocuk okuldan geliyor. Bakın. Okuldan geliyor. Ya. Yani şelaleye giderken buraya uğradım. Hello. How are you? Evet, şu bakkalda yaptılar bunları. Burada bunlar böyle toplanıyorlar, sifleniyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Burada öyle vakit geçiyorlar, bekliyorlar. Bu adamlara sordum niye bekliyorsunuz diye. İngilizce bilmiyor, cevap veremedi. İyi adamlar ama. İyi adamlar. Sevdim. Ucuz, rahat, güzel. Köpekler havlıyor, horozlar ötüyor. Daha ne olsun. Did you come from school? Yes. What do you want to be when you grow up? Seaman. Siliman. Siliman University. Seaman. Seaman. Do you want seaman? Yes. Why? Because many money. Oh, because seaman rich. Yes. No. How do you know they are rich? Because Because somebody tell you? working in Barco. Okay, I hope you can be what you dream. What you dream. When you become seaman, do you want visit all of the country, right? Yes. You want to go there with your ship. You want be captain, huh? Captain. Pirates. Oh. Okay. When you become captain, visit Turkey, my country. Okay. Yes. I am from Turkey. Did you hear before? Yes. Do you know where is Turkey? Which location? Philippines. Turkey, Turkey. 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 Where is Turkey? Near Europe. Europe. Near Europe. We are like a bridge. Right side Asia, left side Europe. We have border with No. Europe and Asia. I am Asia. Okay. When you go your home, please check on the map. Okay? Bye bye. Evet. Şimdi şelaleye giderken yolda böyle bir bahçe gördüm. Horoz sesleri geliyordu. Dikkatimi çekti. Nasıl güzel horozlar var ya arkadaşlar. O köpek var, birinin bahçesine izinsiz girdim. Ama Allah'tan köpek küçük. Geçen de bir bahçenin yanındaydım. Köpek bayağı bir havladı. Bunlar köpekleri iyi eğitimli yani. Yabancı biri geldiğinde hemen havlamaya başlıyorlar. Köpekleri küçük küçük, sevimli. Bizimkiler gibi korkunç değil. Ama görevlerini çok iyi yapıyor. Bak bak nasıl havlıyor. Benden zarar gelmez dostum, korkma. Korkma, benden zarar gelmez dostum. Korkma, ben kötü değilim arkadaşım. Korkma yiğidim. Bak sahibine haber vermeye gidiyor şimdi. Evet. Allah bir gün birinin köpeğe saldıracak bana bu gidişle ama. Ne kadar güzel, şuna bir bakın ya. Allah. Bak renklerine bakın arkadaşlar ya. Yanılmıyorsam bu Tayland'da, Filipinler'de horoz dövüştürmek çok yaygın. Tayland'a gittim ama horoz dövüşü izlemedim. Bak görünüşler ama ne kadar çok sayıda horoz var burada. Allah Allah. Maşallah şunun rengine bakın ya. Evet, mutlu horozlar. Böyle bir bahçede mutlu olmazlar mı? Bir bakın şu bahçeye. Her yer muz. Şimdi sahibi çıkıp gelecek vallahi. Hepsi sırasıyla bağırıyor, ötüyor. Ana bir köpek daha geldi. Bak. Ayaklarından böyle bağlamışlar. Yanılmıyorsam dövüş horozu bunlar. Bak. Arkadaşlar şimdi Kasararo Waterfall'a geldim. Bir
tur rehberi tuttum burada. Geçerken yolda böyle bir bitki gördüm. Bu nedir dedim. Bu miracle fruit diyor. Yani mucize meyve. Aynı diyor karpuz gibi diyor. İlk defa böyle bir meyve gördüm. Size göstermek istedim. Harika ya. Harika. Dragon fruit. Not dragon fruit. This is not dragon fruit. We have dragon. Fruit. What is the name of this fruit? Passion fruit. Passion. Yeah, passion fruit. And sweet or sour? It's a little bit sweet and sour. Biraz diyor ekşi ve biraz da tatlı diyor. Evet. Yani bu da yeni gördüğüm bir meyve. Yeah. Everywhere jungle. I never seen before. Galiba Okay, just logbook your name here. okay. Evet, bu arkadaş benim tur rehberim Jobet. Kendisi bu Kasarara Rolls'un Falls'un yanında Jason. His name is Jason? Yeah. Okay. Bu arkadaşlar bana etrafta şelaleyi gezdirecekler. Gelirseniz kendisini bulun. Jobet. Evet, şimdi deftere bilgilerimi yazmamı istiyor. Yazar. Are you playing with this? I don't know. I'm already young making this one. Already you are Already old. I'm making this one. even you are using this. Huh? Okay. Good. Evet, ormanların arasından şimdi şelaleye doğru gidiyoruz. Bu arkadaş burada oturuyor. Tur rehberliği yapıyor. Komik yani, az önce aldı beni bir eve götürdü bu arkadaş diyor. Buna ödeme yapacaksın diyor. 50 peso giriş için. Yani You can see there's a lot of chicken fight. yes. Fighter chicken. Yeah. Rooster. I record there already 1 kilometer Yeah, down. Down there. Yes, there is many rooster there. Fighting rooster, Fighting, yeah. And yes, Filipino most likes. Filipino likes fighting chicken. Yes, I heard before. Even Thailand too. Thailand. Thai too, yeah. Evet, bunlar dövüş horozları. Filipin kültüründe önemli yeri var. This is a Philippine culture. Yeah, Philippine culture. Yeah. Ne diyordum? Evet, bir köylünün yanına götürdü, komşusuna. Bu arkadaşa dedi 50 peso ödemen lazım dedi. Burası dedi yani bir bilet gişesi gibi de komik yani. Evinin önüne oturmuş 50 peso geçiş ücreti ver diyor. Sen diyor galiba bloggersın diyor, sana diyor vloggersın diyor, sana ücretsiz diyor. Nasıl ücretsizim zaten para alıyorsun benden dedim, gülüyor. Yani burada da var şark kurnazı. Yani hem aynı giriş ücretini benden alıyor hem de diyor ki sana vlogger olduğun için ücretsiz diyor. Ama aldıkları cüzi bir ücret, helal olsun. Yani adamlar hizmet veriyorlar, çok ucuza hizmet veriyorlar bizim paramıza göre. Bizim paramızın pul olmadığı tek yer burası. Montalines. Hmm? The Montalines. Have you heard the Montalines? No. No. Montalines is this one. You Three? can see the mountain there. That's the second highest mountain here in Negros. Really? Yeah, it's about 1,903 meters above sea level. Bu dağ Negros adasının en yüksek ikinci dağıymış. What is the name of the mountain? Mount Talinis. Mount Talinis. Talinis. Mount Talinis. Talinis dağı. The second highest mountain here in Negros. Yes. Yes. Looking nice. So the first is Mount Canlaon. First one. The first highest mountain here is Mount Canlaon. Mount Alaon. Canlaon. En yüksek olan dağın ismi diyor. Benim aksanını anlamıyorum. Mount Alaon gibi bir şey söylüyor. What is this mountain height? It's about 1,903 meters above sea level. 1900. Yeah. 1900 metre yüksekliğindeymiş. And we have papaya there. Evet. Yeah. Burada papaya bitkisi var. Arkadaşlar ben bu bitkileri görmek için Malezya'da 200 saat otobüs bekledim. Gittim orada bir tropik bahçe gezeceğime dünyanın parasını ödedim. Yani
saatlerce güneşin altında bekliyorum. Burada her yer tropik meyve dolu. Is there so much lizard here? Yeah. Evet, burada If there's a sun, you can see there's a lot of lizard in the stone. even snake. Yeah, also. Oh, But the poisonous snake here is green viper. Yeah, that's a poisonous snake here. Yani burada diyor çok sayıda diyor yılan da var diyor. Ben sordum şey var mı, kertenkele var mı dedim. Var, yılan da var diyor. There. Arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz yer Dumaget'iymiş. Buradan bütün Dumaget'i görünüyor. Bana orayı gösteriyor. Havaalanı falan buradan görünüyor diyor. Evet, Dumaget'i buradan görebiliyoruz. Okey. Ormanların arasından gidiyoruz. Yani rehbersiz buraya gezmeniz mümkün değil. Rehber öyle çok bir para almıyor arkadaşlar. Kaç lira alıyor? 150 lira gibi para istiyor. Yani bu da onların geçim kaynağı burada. Aldığı parada bir şey yok yani. There's 24 inches diameter bamboo here in Philippines. We don't know each inch and feet. We are using centimeter and meter. Centimeter. Yani you must tell me centimeter and meter. Evet, bambuları görüyorsunuz. Diyor ki yani bu bambuları göster. Çok kalın. Şöyle avuçlamaya çalışıyorum. Gerçekten de kalın yani. Güzel. It's a cacao tree. You can see this one, the white one. It's a flower of the cacao. Then it comes bigger and it comes fruit. That's a cacao. Bu kakao ağacıymış. Bu kakaonun çiçeği. Bu çiçek büyüdükten sonra diyor kakaoya dönüşüyor diyor. Evet, ben de ilk defa görüyorum. Kakao ağacı. Somebody pick up them, yeah? Yeah. For selling. Yeah, for selling. Okay. Or make some. Evet, yolda giderken satıcıdan bir meyve almıştım, ismi Lansores'ti. Bu onun ağacıymış. Gördüğünüz gibi Lansores ağacı. Okay. Bu arkadaşlar, bu muz ağacının, can you show me? How can you did you peel up? Evet, bu şekilde muzun kabuğunu soyuyor. Bakın, ip gibi. Diyor ki biz çok sağlam olduğu için bunu kullanıyoruz. I saw in Malaysia somebody production textile there with this. But I think no, bamboo, sorry, not this. Evet. Where are you using this? This one is to make some rope. Tested from Germany. It's very strong. Germany. Yeah, Germany. They make some rope in Germany. Then it's very strong to make some rope. Bunu ip olarak kullanıyormuş çünkü diyor çok güçlü diyor. Yani buraya rehbersiz gelmeniz imkansız, kaybolursunuz. Zaten izin de vermezler. Rehber diyor ki daha önce Filipinliler bambu yetiştirirlerdi. Çünkü diyor şimdiki gibi beton falan kullanılmadığı için diyor evlerini bambudan yaparlardı. Çünkü bambu esnek diyor. Esnek olduğu için kullanışlı diyor. Evet, diyor ki burası yüzme alanı diyor. Oradaki diyor bambudan diyor salı görüyor musun diyor. Biz onu balsa. Biz ona diyor balsa diyoruz diyor. Evet, şelaleye yaklaştık galiba. Bayağı bir aşağı indik arkadaşlar. Buraya gelmek için ter içinde kaldım. Okey. Meters going to the falls. Okey. 200 metre sonra diyor şelaleye ulaşacağız diyor. This one, this needs sometimes if there's a rain, we make some umbrella. Useful. Bazen diyor yağmur yağdığında biz bu bitkinin yaprağını diyor şemsiye olarak kullanıyoruz diyor. Çok kullanışlı diyor. What is the name of this leaf? We call here in Philippines carnaval. Karnabal. Yeah, carnaval. Filipince'de yani Tagalogca'da ismi karnabal.
Are you speaking Tagalog? Yeah. Okay. Tagalog, Filipin'in resmi dili. Ha. Hello, how are you? Enjoy. I'm glad here. Okay, you are guide too. Yeah. Six to. Junior. Six to. Okay. Alright, shout out kay. I found very good guide. Okay. Thank you. Thank you. Evet, o arkadaş da tur rehberi. Bir gün içinde 3 tane yeri dolaştım. Tabi motosiklet olmasaydı buraları gezmem mümkün değil. Evet, şimdi şelalelerden birine ulaştık. Bayağı zorlu bir yoldan aşağı iniyorsunuz. Ama güzel. Yani buraya anca yerel insanlar bilir arkadaşlar. Dışarıdan görünmüyor. Dağların arasından inerek buraya ulaşıyorsunuz. Bu şelalelerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, şimdi kakao meyvesini gördük. Bakın az önce çiçeğini görmüştük. Bu da meyvesi. Şey gibi. Böyle kuru kırmızı bibere benziyor. İlginç. Evet, çikolatanın ham maddesi. Yetiştiği yere bakın ne kadar güzel. Şelalenin yanı başında. Evet, şimdi bir mağaranın girişine geldik. Şelaleye şu oyuktan geçecekmişiz arkadaşlar. Gerçekten macera dolu bir yürüyüş oldu bu. Evet. Nilüfer'e benziyorlar. Çok doğal bir yer. Evet, şimdi bu kayaların arasından mağara gibi yerden geçerek şelaleye ilerliyoruz. Really, this is like a adventure. It will be a nice video. It's a giant fern. Huh? It's a giant fern. Giant? Fern. Tree? No, fern. It's a fern. You know fern? No. No. Just like this. It's a small fern. And this one is a giant fern. You can see the movie of Jurassic Park. Yes, Avatar. yes. Yesterday I saw in Plonk Bottom Falls. Yeah. Evet, diyor ki arkadaşlar bu eğrelti otunun ağaç olan hali bu diyor. Evet. We call it this in my country eğrelti otu. Means eğrelti leaf. Eğrelti grass. This is But this one, there's no bigger than no. We have like this. a small one. Yes, small one. Somebody planting in their house. Oh. Yes. Because green and looking nice. Yeah. Can I check there? Okay. Evet. Evet arkadaşlar. Macera dolu yolculuğumuz devam ediyor. Bakın, eğrelti otunun ağaç hali. Şemsiye gibi. Ne kadar güzel. Tül gibi. Allah'ım ne güzel şeyler yaratmış. Yani şu eğrelti otu büyüyor. Is this when growing getting like this? Just like that. Become like this. Okay. Evet, az önce açıkladığım eğrelti otunun hani ağacı vardı ya. Bakın burada daha enteresan olanı var. Arkadaş diyor ki rehber, Jurassic Park filminde bu ağacı gösteriyorlar diyor. Çok enteresan. Çok güzel görünüyor. Yani adamlar gerçekten doğayı çok iyi korumuşlar. Tebrik ederim. İlla ki betondan, fabrikadan para kazanılmaz arkadaşlar. Doğadan da para kazanılır. Görüldüğü üzere. Birçok turist burayı ziyaret edip para ödüyor burayı görmek için.
Evet, ormanda maceramız devam ediyor. Şimdi ben geçeceğim buradan. Yeah. It's up to you. It's depends on your tummy. But it's clean. Evet arkadaşlar, buraya böyle kolay ulaşmadık. Ama yıllarca trekking yaptığım için alıştım bu yola. Evet, bu şelalenin altındaki şelale. Şimdi biz daha yukarı çıkacağız. Yani doğruyu söylemek gerekirse bu şelale değil de şelalenin döküldüğü yer. Daha yukarıda 90 fit yüksekliğinde diyor. Evet arkadaşlar, bunun adı karnaval bitkisi. Bunu yağmur yağdığında bu şekilde şemsiye olarak kullanıyorlarmış. Bilginiz olsun. Çok geniş bir yaprağı var. Evet. Evet, sonunda şelale göründü arkadaşlar. 90 fit yüksekliğinden dökülüyormuş. Bakın şu manzaraya. Nereden aşağı indik. Şimdi bunun bir de çıkması var. Bakalım nasıl olacak. Yani ben belki 10-15 sene trekking yaptım. Çok sayıda şelale gördüm Türkiye'de, özellikle Bursa'da. Buranın özelliği, burası çok bakir. Etrafta insan ayak izi yok denilecek kadar az. Çok doğal. Bakın şu an güzelliği. Biraz da böyle ürkütücü bir havası var. Buraya tek başına gelseniz evde altınızda yaparız. Yani kayanın güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Muhteşem. Casaroro Falls, Valencia, Negros. Evet. Akşam 4:30 gibi başladık biz bu yürüyüşe. Şimdi saat kaç oldu bilmiyorum. O kadar böyle adrenalin dolu bir yürüyüş oldu ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Tabii biraz dikkat etmek gerekiyor. Etraf kaygan. Ama hepsine değer arkadaşlar. Kaç defa böyle bir manzaraya şahit olabilirsiniz? The casa is means a small house. Yes, Spanish. And, Roro is last name of the owner of the house. Ha. That's One minute, I will explain. yeah. Diyor ki biz buraya Casa Roro diyoruz. Burası eski bir İspanyol sömürgesi olduğu için kasayı kullanıyor. Casa, ben İspanya'yı ziyaret ettim arkadaşlar. Casa demek ev demek. Roro da ev sahibinin ismi. Casa Roro, Roro'nun evi. Evet. Yeah. That's all. Finish? Ha. Evet, ben de biraz buranın hikayesinden bahsedeceğim deyince ben bayağı bir hikaye anlatacak zannettim. Sadece ne anlama geldiğini söyledi. Olsun. Yeter.
yukarı doğru çıkış yapıyor arkadaşlar. Mağaranın hemen şelalenin hemen arkasında mağara var. Oradan mağaranın üstünde çekim yapıyor. Çok böyle fantastik bir gördüğüm kadarıyla. Buranın çok fantastik bir ölçüsü var. Mağaranın üstünde çekim yapınca şelale çok fantastik bir arkadaşlar. Muhteşem bir manzara. Burayı da tam ucunda yakalarsan tam hava kararmadan burayı da gelip yakaladım. Bundan dolayı çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Yani saat 4.30'da başladık gezmeye ama tam hava kararmadan burayı da görmüş oldum. Çok keyif aldım. Valencia cennet arkadaşlar. Cennet. Herkes gidiyor. Filipinleri mutlaka görün arkadaşlar. Eğer Robert beni Casara Rosso getirdi. Kendisi gayet güzel, iyi bir rehber. Sağ olsun her şeyi tek tek açıkladı. Hiç üşenmeden her yeri gösterdi bana. Eğer Valencia'ya gelirseniz bulacağınız isim Robert arkadaşlar. Hemen evi şelalenin yanında. His house near the fall. Kendisini bulabilirsiniz. Selamımı söyleyin. Size güzel bir gezi planı hazırlasın. Casara Falls, Valencia, Negros Oriental. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you. Nice.